Herkese merhabalar, sevgiler. Tottiler, Messi'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hocalarım, geçmiş bayramınız kutlu olsun. Geçmiş bayram kutlama şakasını ilk iki açılışımızda yapmıştık. Şimdi Evet. yapmayacağım. Sadece prodüksiyon ekibimize özel bu şakayı maalesef kaçıracaksınız ama biz de aramızda güldük, geçtik zaten. Çok uzatmadık. Hemen menüyü verelim çünkü biraz farklı bir menümüz var. Biz efendim bayram tatilinde bir İspanya yaptık. Barcelona, Real Madrid maçlarını yerinde izledik tabii. Londra'ya gitmedik ama onu da güzel böyle Madridlerin yanında izledik. Ondan sonra Thomas Tuchel'ın gidişatını konuşacağız. Dortmund'un da pozitif gidişatını konuşacağız. Sonra Arsenal yavaş yavaş ayrılıyor şampiyonluk yarışından ve siz bu videoyu izlerken biz de yavaş yavaş Arsenal City maçının yasını tutmaya başlayacağız muhtemelen. Bir tane Ona tweet bakacağız. vardı ya WhatsApp sırasında aşağı inmeni takip ediyorum diye. Arsenal'in gidişi de öyle olmaya başladı. Evet abi. Ondan sonra tabii Newcastle'ın Tottenham'a fark atışını da konuşacağız. En sonda kapanışı şu güzel tatlılar gibi Lig 1 ile yapacağız. Çok güzel maçlar vardı. Fritz hocamıza da orada pası atacağız. Menümüzü vermişken ilk 3 siparişte özür dilerim. 90 lira kazanma fırsatıyla indirime doyuran Yemek Sepeti Club başladı. Yemek Sepeti Club fırsatlarından faydalanmak için hemen Yemek Sepeti'ne giriniz. Görevlerdeki siparişleri tamamlayınız ve yemek puanlarınızı kupona dönüştürüp harcayınız. Şimdiden afiyet olsun diyelim. Madrid'i mi anlatayım? Barcelona mı? Abi biriniz İspanya'daydınız, biriniz Gürcistan'daydınız. Ben de memlekete bile gidemedim. Alışveriş merkezine gittim. Ben size bir alışveriş merkezi ortamı anlatayım. Bu şakayı az önce yapmıştım. Daha çok şey almıştı. İlk yapışta daha iyi reaksiyon almıştı. Bana zaten keyfi de diyorlar. Hasan'ın yanında gülen lavuk diye. Burada da Estağfurullah. fazla reaksiyonla başladım. Estağfurullah. Abi senden başlayalım yani. Barcelona ile başlayalım bence. Şimdi bir kere Camp Nou dışarıdan şaşıracaksınız dedemi beklediğimden daha az etkileyici. Ben Espanyol'un stadı zannettim bir de. Bende de biraz körlük var herhalde. Ama içine girdiğiniz zaman, o komplekse girdiğiniz zaman diyeyim, inanılmaz keyifli bir hale dönüşüyor, panayır gibi içerisi. İşte penaltı atma oyunları, kafeler, store'lar, bir şeyler. Böyle keşke, yani biz eşimle gittik maça. Keşke burada yeseydik, içseydik yiyeceğimiz. Yani daha çok solusaydık havayı dedik. Biz güvenemedik pek kalabalığa. Sahaya bayağı yakındın. Evet abi. Seyirci hala tiyatro izleyicisi gibi mi? Abi oradan gireyim o zaman. Kale arkasında bir ekip var. Onlar çok ateşli ama stadın yapısı da çok uygun değil zaten. Çok yayvan bir stat, böyle kat. Gofret gibi. Yani Bernabeu çok daha baskı yaratmaya elverişli bir stat. Ama zaten bağıran da yok. Ama maç içi reaksiyonlar çok iyi abi. İyi basketbol seyircisi yapar ya. Faulde hakeme çökme falan. Onlar da çok iyiler. Bir de taraftara bayıldım ya. Dakika 10 yazdı. Herkes bir ağızdan Messi. İnanılmaz bir Messi talebi var adamlarda. Bir şey diyecektim. Bugün İspanya'ya gitmiş mesela. Öyle Barcelona'daymış. Dakika plakaları 10 dakika 10 şovu mu geliyor? İspanyolların plakaları çok güzel bu arada. Bayıldım önce. Abi şey nasıl peki? Şimdi ben mesela dümdüz bir stada gitsem bile o stada girdiğim an yeni bir stat bile olsa bir insan o atmosferden başka hislere kapılır. Bu kadar ikonik bir stada girdiğinde mesela gözünde canlanan şeyler ne oldu mesela? 2-0 Hakan Ünsal, Ümit Karan maçı 2-2'ye dönen. Mesela onlar falan canlanıyor mu insanın Abi kafasında? ben şeyi fark ettim. Ezberlemişim zaten Camp Nou'yu izleye. O iki tane ikonik Barcelona amblemleri arasında hocalar var ya. Direkt bizim Simeone ile Xavi'ye yakındı zaten. Orada gördüğümde ulan dedim sanki televizyon kamerası değişik gibi. Kafamda öyle kodlanmış ki. Yani biz Evet. Camp Nou'da son 2 senede zaten 100 tane maç izlemişizdir. Onun tıpta bir adı var da o dediğin göz aşinalığıyla ilgili. Onu aklıma gelmedi ama tahmin edebilirim ne demek Tıpta istediğini. var da bizde yok. Bizde yok. Şeyleri görebildin mi abi? Hocaların böyle reaksiyonlar. Simeone'yi Evet. özellikle çok merak ediyorum. Mesela ben biraz izlemek istedim. İlk yarı Simeone çok dar böyle, hatta eşim dedi. Bunlar çok kısa yerde oynuyorlar. Hiç ileri çıkamazlar. Bazen Fenerbahçe'de böyle yapıyor dedi. Fenerbahçeli eşim. Barcelona'da çok böyle yayılarak 2,5'lu bir savunma yaptılar hatta. Üçlü gibiydi. Ben o tarafı izlerken oyun çok dar alana sıkışınca Yarim biraz sıkılmış. Teknik direktörlere daha çok odaklanmış o. Dedi. Xavi'yi seviyordu zaten. Topçuluk zamanını da hatırlıyormuş. Xavi çok daha sakin ama öbürü hiç durmuyor dedi. Yani ben futbolcu olsam biraz korkarım Simeone'den. Sonra ben baktım abi Simeone hakikaten hiç durmuyor. Yani bir kamera çekse yetmez. Sürekli eller kollar vardı. Hacı'nın takımıyla biz bir hazırlık maçı yapmıştık, hatırlıyor musun? Evet. Cep telefonundan falan izlemiştik Evet, hatta. evet.
Hacı hiç susmuyordu. Sesi kıstım ben. Sürekli bağırıyor. Direkt o adam. Ama hakemlerle ikisi de çok uğraşıyor. Şey hissi geliyor mu peki? Ya bu adamın takımında futbolcu olmak istemem o hareketleri yüzünden. Abi Geliyor mu oyuncular çok mutluydu. Ben hani ilk yarı zaten devrenin sonuna doğru geldi gol. Atletico Madrid gerçekten şey verdi bana. Ben mesela statta izlerken bu sana? İyi adamlar, oyunlarından biriydi takımın zaten. biz şu an bir şey yapıyoruz. Top bizde değil ama yaptığımız şeyi iyi yaptığımız için mutluyuz. Özellikle Griezmann. Griezmann çok keyifliydi. Senin eleman da çok iyiydi. Hangisi? Hatta senin Benim çok elemanı ben eleman var. eşime benim eleman diye sattım. Hangisi abi? O Kore'ye. 10 Kore'ye. numara. Çok iyiydi. Oyuncu ve çok motiveydi. Fiziksel olarak canlı görünce nasıl Kore'ye? Çünkü Abi Correa tam bizim seveceğimiz böyle eni boyu bir model ama fiziksel olarak görünce aklımın gittiği oyuncu Araujo. of değil mi? Abi gözlerini kapat herif gözünün önünde inanılmaz ve yani müthiş bir stoper. Bir de yanında Kunde oynuyor ya. Kunde de tam tersi ipince. Aynen. Onun yanındaki stoper katrilyona transfer yapar. Hiç iş bırakmıyor. Bak hiç iş bırakmıyor. Bir de o olmasa mesela Atletico atardı. Zaten maçı başında Bireysel olarak canlı izleyince en çok Araujo'dan. Araujo'dan etkilen bir de Ferran Torres. Ben sevmezdim Ferran Torres'i. Ama tabii topun olduğu yerde izliyoruz. Topla da çok oyuncaklı değil. Biz de öyle kanat oyuncu sevmeyiz. Topsuz abi. Gavi'yi Mavi'yi o kadar güzel rahatlatıyor ki. Geçen sene İstanbul'daki maçta ben de izleyince Ferran Torres ilginç gelmişti bana. Abi Çok böyle adam Pep'in IQ yüksek oynamaya çalışıyor. Pep'in alma sebebi dediğiniz o aslında. Hem oyun IQ'su hem de topsuz oyundaki. basketbolcular var ya abi. Topa 3 kere değiyor 15 sayı atıyor manyaklar. Tam o kasa. Yani mesela ben Ferran Torres'ten çok etkilendim yazdım Twitter'a. Birkaç arkadaş şey yazmış. Gördüğüm en kötü futbolcu yazmış. Gerçekten ben de hiç sevmezdim. Ama bütün sahayı görünce adam hakikaten çok özel bir herifmiş. Ama abi en çok etkilendiğim şey Messi Messi diye bağırıyor tribünler. Çok istiyorlar. Ama bak herkesin sırtında Pedri yazıyor. Evet. Herkesin sırtında Bambaşka bir Pedri şey yazıyor. Şehir Pedri'ye aşık. Pedri ısınmaya çıktığında inan Snyder'in ilk ısınmasından falan daha şeydi. Snyder'in ilk girişi böyle bir kopmuştuk ya biz tribünde. İnanılmaz bir aşkları var. Pedri topu aldığında tribünler Fenerbahçe Arda Güler'i 2 ile çarp. Evet. Her aldığında tribünler full içeride. Hala öyle. Herkese faul yapıldığında hakem 3 desibelle muhatapsa Pedri'ye yapıldığında 30 desibelle muhatap. Yani Messi Pedri ile de görelim diye geliyor. Messi haberin olsun. Dikkatli gel. Sol şeritte Pedri var. Aşıklar Pedri'ye. Ben Pedri yazmayan formaların tamamı turist. Çoğu da Lewandowski zaten. Gavi yazan yok mu? Gavi de var. Ama hep 30 Gavi var. Hipster Barcelonalılar Aynen. onlarda. Ben Gavi de- daha iyi aslında. Ben de Gavi'ciyim mesela. Gavi'ye de bayıldım. En iyi maçlarından biri değildi. Kanada geçince çok iyiydi. Barcelona çok yani Atletico iyi oyunlarından biriydi Atletico'nun ama Barcelona çok rölantide oynuyor artık. Aynen yani. abi. Çok rahat oynuyor. Bu takımın 30 maçta 9 gol yemesi, Xavi'nin geldiğinde bunu başarmış olması, üstelik de hani 2008 Guardiola değil, 2004 Rijkaard takımı değil. Neye bağlıyorsun sahadaki şekil şemali gördükten Abi, sonra? Bir kere Bir ben... sürü de yani stoper hattı sürekli değişerek. Evet. Ama zaten şimdi Mesela Alonso da sol stoper oynadı çoğu zaman. Zaman zaman Araujo sakatken, Alonso ben gördüm. Christensen yokken sakatken sıkıntılar oldu. Garcia ile Pique bırakmadan önce. Ben Öznur'a şey dedim. Bak Barcelona bu maç zor gol yer. Çünkü bizim kale Barcelona'nın ilk yarı hücum ettiği yere uzak kaleydi. Kendi kalesi. Buraya az top gelir. Hoca nasıl 1.05'lik oranla hanımı etkilemiş. Barcelona az gol yer. Ben hayatımı eşime artistlik olsun diye yaşıyorum kendi bilir. 10 şey yapıyorsam 9 Öznur artistlik. Yapacak bir şey yok. Doğrusu da var. Neyse ben dedim ki bak burada ilk yarı gol olursa ikinci yarı bize yakın tarafta az dönecek top haberin olsun. Yani çünkü o kadar yakınlar ki top kaptırdıkları anda. Ben mesela en iyi pres takımı Barcelona say. Bir Luis Enrique'yi sayarım. 3 süperstara rağmen yaptırıyordu. 2 Guardiola'nın ara sezonu var bir tane. Harbi pres takımı. Bir de onu sayarım. Bunu saymazdım bu girer. O yüzden de Araujo falan çok iyi gözüküyor zaten. Abi Araujo sadece arkaya kaçanları yakalıyor. Orada bir de Kunde'nin sağ bek stoper, Araujo'nun sağ bek stoper iki bölgeye oynayabilen profil Aynen. olması da çok etki yarattı. De Jong'u beğenmedim ben. İnanılmaz alkış aldı çıkarken. Demek onların gözünde iyi oynuyor Evet. herif. Onların istediği işi yapıyor. Ben başka bir şey bekliyordum, beğenmedim. Lewandowski'nin feci kötü maçıydı. Hatta hani yani yaşlanmış bu turist yorumları çok geldi. Lewandowski formalı tayfadan. Ya peynir ekmek gibi atıyor da kendi standardında gerçekten. Aynen abi.
birkaç ya maç bak 3-4 de olurdu. Tabii. Ondan olmadı. United eşleşmesini mesela elemesi lazımdı. O turu tek başına alması lazımdı. Değil mi ya? Lewandowski'nin. United nasıl eleyemedi? Çünkü UEFA Avrupa Ligi United savunması arızalı. Negairo'nun oynadığı bir savunma. Orada Lewandowski'ye çok bel bağlamışlardı, patladı. Olmadı. Bir de şey gördüm. Bizde mesela Adekugbe 3-3'lük maçta şey oldu ya Karagümrük maçında. Biraz haksız fırça yedi. Bir iki hatası var. Balde'de mi gördün biz? Balde aynı abi. Gerçekten film çünkü Ferran topsuz çok gelmiyor. Film sahada dönüyor. Soldakiler daha çok topsuz oynuyor. Rafinha mesela hiç yakıştıramadığımız adam Barcelona'ya. O olmasa hücum çalışmaz. Çünkü Toparladı ama bizim eleştirilerimiz. aynen daha... abi o dürtkoş işini başka yapan kalmamış takımda. Lewandowski falan yapmaya çalışıyor. Onda da gitmiyor. Ben etkilendim maçtan ama esas etkilendiğim Madrid. Aslanım bilenler bilir. Şimdi bar reklamı yapmış gibi olduk da ikonik bir mekandır Galatasaraylılar için. Bizim resmimiz vardır orada. Eski müdavimlerindeniz. Ben de şimdi hanımla maç izlemeye gitmenin şöyle bir durumu var. Garanti yere gidersin. Benim de öyle çok barda maç izleme şeyim yok. Ben seninle izlemedim mi git evde izliyordum. Dedim ki en oraya benzeyen yeri bulayım, sote bir yer bulayım. Orada izleyelim ki yani ne olur ne olmaz sonuçta bilmediğimiz ülke. En benzeyeni bulduk gittik. Abi küfür bak İngiliz olsam anama sövülmüş gibi hissederim ya. Real Madrid, Chelsea yazmıyor hiçbir yerde. Rakip yok sayılmış. Evet evet. Gidiyoruz işte turistlerle orada hani hafif biz de hani şey body body'de bir çiftiz sevimli takılıyoruz orada yüzümüz de hep güler. Millet de samimi. Madrid'de insanı çok güzel zaten. Barcelona tam turistik yer. Barcelona hizmetini alır. Madrid öyle değil. Lap geliyorlar hemen yanına. Abi hiç kimsenin maç umurunda değil. Adam böyle vermiş 200 euroyu Valverde yazdırmış. Buraya armayı taktırmış bilmem neye. En çok gördüğün forma? Valverde. Bir Valverde. Orada da İspanyollar başka izliyor hakikaten. Herkes Valverde manyağı. Ona bir şey oldu mu da çok sinirleniyorlar. Bir de mesela ırkçılık değildir bu muhtemelen ama Vinicius'u bizim kadar sevmiyorlar. Vinicius'a bir antipatisi vardı bizim barın. Öyle değil. Ondan sonra Irkçılık değilse o ilk sezondaki halinin anıları, evet abi. yeniden oraya dönecek korkusu. Bir de şey vardır. Ya biz burada neler izledik yani. Tabii. Var, Bir o, belli. bence o biraz ondandır. Ben oraya Siklet farkı görülür. Mbappe istiyorum oraya diyor. Ağır iş yapan adamı daha çok seviyor İspanyollar bir de. Onu gördüm. Bir de Benzema. Yani Benzema mesela İsa gibi bir şey orada. Herif anormal seviliyor. Topu her aldığında böyle bir sesleri var. Uy falan yapıyorlar. O bir de geçen senenin sıcaklığı duruyor ya Şampiyonlar Ligi'ne aldığı performans. Abi aynen kesin. Yani herif gerçekten çok büyük efsane olmuş. Ondan sonra bir şey çok dikkatimi çekti. Maçta o kadar rahatlardı ki. Hani böyle biz hani bir yerde buluşalım deriz, gideriz. O gün de maç vardı. Hadi ona da bakarız diye gideriz de full muhabbette döneriz ya. Turist tayfa tam televizyonda Madridli tayfa. Bundan sonra güzel bir grup çıkacak onu bekliyoruzcu. Gerçekten güzel bir grup çıktı bu arada. Müziğe gelmiş herif, muhabbete gelmiş. Chelsea Batman petrol olmuş. Peki Carlo Ancelotti koç çıkınca ya, Mister falan filan yapıyorlar değil mi? Esas şey, biz mesela paslaşırken 2-0 öndeyiz. Oley, oley diyoruz ya. Meğer o şeydenmiş abi. Boğa güreşi. Boğanın üstünden mevzuyu atıyorlar ya. Onlar şey diyor. Oley yapıyor böyle mesela. Melodik yapıyorlar. Alex Ferguson'la United nasıl çok böyle birbirine bağlı ya. Ancelotti'nin kısa sürede bu kadar artık Real Madrid'e bağlı olduğunu o Net klasmana abi. geldi ya. Net yani. Hiç şeyleri yok. Çok hani adam hemen... Mesela Ancelotti Bayern hiç böyle değildi mesela. Hiç yakışmıyordu. Aynen ilk abi. imza atandığında hiç yakışmıyordu. Ama ben biraz başkanınla da aralarının falan iyi olmasına yani başkanın da cevap vermesi diyeyim çünkü Perez de efsane. Her yerde, her caddede en az 3 tane store var. Mesela unuttum kusura bakmayın ama çok seveceğiniz atkılar aldım size. Eyvallah. Senin atkını çok zor seçtik eşimle. Hani Hasan'a siyah beyaz aldık sana daha renkli bakalım dedik. Eyvallah. Güzelliğinden sonra dakikada bulduk. Öznur'a da teşekkür ederim buradan. Ha, güzel eşim neler beğendin. Sana dakikada bulduk çünkü koca store'da bulamıyorsun Atletico Madrid'in. Bir tane güzel ürün vardı. Dedik çok Benim yakışır. Atletico Madrid'im ah. Atletico Madrid. O ne abi? Erenköy pazarında daha iyi bir ürünleri var Atletico Madrid'in.
Ama hani Madrid tarafında inanılmaz eğlendik. Adamlar diyor ya biz büyük takımız. Ya rakibin adını yazarsın ya. Abi şey nasıl peki? Şampiyonlar Ligi topu koymuş bir tane, Real Madrid yazmış. Millet gidiyor mesela. Şey nasıl? Şimdi biz uzaktan bakınca Madrid'in bu seneki oyunu, bu seneki sezonu, genel bireysel performansların geçen seneye göre epey düşük oluşu falan. Ya tamam hani Chelsea'yi geçtiler ama hani bu sene o Madrid alıp götürür Madrid havası bizde uzaktan bakan için yok. Hani kafamızın hep bir köşesinde Real buraların takımı geyiği var tabii ki. Onlar peki o kan kokusu almış bir hal var mı? Çünkü hem bence çok daha rahat geçmeleri lazımdı bu Chelsea'yi. Ama sonuçta yine rahat geçtiler. Ligde de rahat kazanmaya başladılar. Eski arızalar nüksetmiyor şu an. Belli bir ritmin içine girdiler. Öyle bir hava var mı? Şampiyonlar Ligi'ni alır götürürüz. Şuradan anladık abi. İyi ki sordun. Unuttuğuma üzülürdüm. Abi bir ara bir şey oldu. Burada maç kopunca orada da grup çıkacak. Grup akor yapmaya başladı. Bir yerden bir sesler geldi, tamam mı? Biz de şimdi yabancı olduğumuz yer ilk gece. Ulan hani kavga olan güne mi denk geldik? Meğer akoru susturdular. Napoli Milan maçına döndürdüler. Yerli tayfa. Biz turist tayfa böyle bakıyoruz. Hani aman içecek kuponlarına bir şey olmasın. Bedava içecek veriyorlardı. Yerli tayfa girdi, dedi o öbür kanal bilmem ne şu bu. Napoli gol atmasın diye büyük totemdelerdi. Allah Allah. Ya oranın böyle işte mesela dışarıda bizi içeriye sokan işte parayı alıp bileti veren tayfa falan geldi. Maçın sonunda Napoli eleniyormuş diye sevinme tayfaydı. Yani finalle Milan'ı istiyorlar. Rakiplerimizi Çıkacaklar. tanıyalım. Aynen. Orada aldım. Onlar da kan kokusunu almış. Diyelim geçelim mi Almanya'ya? Hocam Güzel Dinamo anekdotların Tiflis için teşekkür falan ederiz yok sana. mu sende? Aynen Dinamo öyle. Tiflis anıları. Abi yok, yeni Kıvaraç Çekya bulmaya gitmedik yani neticede. Kıyıcı Hoca başka yerde yaptı handikapı. Sen bırak, Barcelona her hafta oynuyor. Ama bu arada Karadeniz turu da yaptım ben daha önce. Tabii Artvin, Trabzon, işte o bölgeleri, Rize, hepsine de gittim. Batum küçük bir şehir ama o şehri de görebiliyorsun yani. Çernobil'in izlerini de görebiliyorsun. Yeni düzende işte nasıl söylenir? Çok gökdelenlerle çok basmışlar orayı. Yani buradaki Türk müteahhit kafasını orada da görebiliyorsun ama hala o doğal şehir ruhu var. Şehircilik Sovyet ruhu var. mimarisi övmez misin Tabii, hocam? Abi ilk girdim Eski. zaten. Hani onlara baktım, o mimari yapılara baktım. Ya HBO'nun Çernobil dizisi aklıma geldi direkt. Oradaki o yapılar hala duruyor. Hep kötüyü düşünüyorsunuz bak. Hep Batı propagandası bunlar. Sen kesin görmelisin yani. Sen beğenirsin. Abi ben hayalim 20 senedir, yani Batum filan inşallah bir gün görürüz de, Artvin dedin ya. Artvin, Rize, Trabzon, yaylalar, bir oraları görmek, onu Oksijen yapabilsek. deposu. Feci'yi gezeriz. Buradan yemek sepetine sesleniyorum. Öyle bir lezzet videosu çekeriz ki aklınız hayaliniz durur. Yemin ediyorum başka bir şey çıkar. Bunu ajansınızda konuşmak istedim. Lezzet videosu ben cepte kolayla geliyorum. Siz kola söylemeyi unutmuşsunuzdur diye. belki Yaşandı mı bugün bu arada? seneye Şampiyonlar Ligi finaline gideriz ya. Belli olmaz işimiz. Ay, çok eğleniriz. Gürcistan'da mı seneye? Gürcistan'da değil mi abi sene? Çünkü Yanılmıyorsam Gürcistan'da. Çünkü İstanbul bu sene sarkmıştı geçen seneden dolayı. Gürcistan'da diye biliyorum. İstanbul'dakine gitmeyip Gürcistan'dakine gitmek inşallah. İstanbul'a da gideriz ya. İstanbul'a da olmaz. gideriz. Şeyi atlasam üzülürdüm bir de. Rodrigo golden sonra Ronaldo sevinci yaptı ya. Bir siyu koptu abi. Bu İspanyollar siyunun delisi olmuş. Siyu manyağı olmuş bunlar. Hani ben normalde yani giden adamın ne yapıyorsun? Millet Rodrigo'ya ekstra bir sempati besledi. Bize siyu dedirtti diye. Onu da ekleyeyim. Ronaldo'nun peki elenmiş olması deyip normal gündemimize geçelim. Ronaldo da gerçekten kupaya kupa demiyor. Arabistan'da. Abubakar gitti abi. Sihir bozuldu. Aynen. Abubakar demiş. Öyle anlarız oyuncu. Rudi Garcia Fenerbahçe olur mu? Fenerbahçe yerli kartı açar diye düşünüyorum abi Sergen Yalçın. Bakalım, lig daha bitmedi tabii de. Bundesliga'ya geçiyoruz abi. Geçelim abi. Bundesliga'ya şimdi Thomas Tuchel gelmeden önce bir sürü yazıyı okuduk vesaire. Hep özellikle Nagelsmann döneminin sonrasında geldiğinde güzellemeler vardı daha ziyade. Ama sen şey demiştin hep. Bakın bu bizim bildiğimiz o Bayern Münih denen sportif kalenin aslında içinin biraz hamurdan olduğunu gösteriyor. Bu çok sağlam bir yapı değil. Bugün şu an işte Nagelsmann'ın 25 maçta ulaştığı yenilgi sayısına ulaşıldı. Kupalardan elenildi falan. Gerçekten senin beklediğin kadar mı kötü oldu iş? Ya bu kadar kötüsünü beklemiyordum, yok. Çünkü hani oynanan çok hemen denk gelen Dortmund maçı vardı ya. Dortmund maçından sonra öyle bir maçın gelmesi şanslı. Dortmund maçı çünkü
Sadece oyunculara doğru rollerini verip oynaması gereken bir maçtı. Onun üzerine ekstra koyacaktı. O ekstraları bu kadar koyamayacak noktaya geleceğini düşünmedim. Yine dokunmadan giderdi diye düşünüyordum. Ama hemen sonraki maçta diziliş falan değişti. Oyuncuların biri sol açıkta başlayan, öbürü sağ açıkta başladı falan. O tip şeyler oldu. Honigstein'i de harbi çok severim. Epeydir adamı okuyamıyorum paralı olduğu için. $2 verip niyeyse hiç şey yapamıyorum. Yani çok severim onun Bayern yorumlarını. Abi bir kere şu döküldü bence. Ben yıldızlar döküldü demiştim. Bayern'in yönetiliş biçimindeki yıldızlar döküldü demiştim. Çünkü bu şey değil. Ancelotti'nin kovulup yerine Heinkens getirmek kısa dönem diye bir planla yapılmış bir şey. Yani plan olmaz böyle bir şeyde de. Yani orada bir mantığı vardı. Çünkü şeyi net biliyorduk yani. Tamamen kopmuştu takım. Hoca ilişkisi. Nagelsmann'da uzun süre öyle bir şey aslında görmedik. Yukarıyla Nagelsmann'ın ilişkisinin kopmasını aslında oyuncularla da kopmuştu ya getirip bir işte paketlediler verdikleri kararı işte ne denir justifiye etmek için öyle bir şey yaptılar. Oyuncular çok giden hocanın arkasından konuşmaz zaten Bayern'de. Bu dönem çok konuşulmuş. Evet. Zaten orada içeride işlerin. Bir de mesela o hamle olduğunda mesela Kovac gider, Flick gelir. O hamle olduğunda o papaz denen oyuncuların hepsi prime dönemlerindedir. Hepsi zaten işler takım biraz düzgün çalışsa %100'ünü verecek durumdadır. Abi Thomas Müller ben sezon başından beri söylüyorum yani. Evet Dortmund maçında koyup onunla başlamak doğru hamledir. Ama 2 maç üst üste, 3 maç üst üste artık Thomas Müller bu takıma kazandıracağı bir şey yok. Ne bileyim şimdi Goretzka o performans artık Goreska'dan 5 sene önce olduğu gibi, 3 sene önce olduğu gibi çıkmıyor. Kimmich dünyanın en iyi 3 orta sahasından biri olarak net görülürken bu sezon Dünya Kupası sonrası bu takım çok etkilendi. Yani Dünya Kupası'ndan herkes Musiala çok kötü döndü. O yüzden böyle bir geçiş döneminde bu kadar Tuchel gelecek ve her şey hallolacak demeye gerek yoktu. Yani genelde ben genelin söylediği şeylerin dışına çıkıldığı zaman bir altyapısı olmasını isterim yani. Tamam farklı bir şey söylüyorsun da niye söylüyorsun? Yani bunun temeli ne? Benim söyleme temelim. Çünkü herkes şey diyordu ya. Abi işte büyük takım hamlesi budur be. İşte kupayı kaybetmeden, Şampiyonlar Ligi'nden elenmeden, ligi kaybetmeden adam hamleyi yaptı. İşte bu yüzden Bayern Münih. Hayır abi bu Bayern Münih bu yüzden Bayern Münih değildi. Şimdi ne oldu? Kupa da gitti. Şampiyonlar Ligi de gitti. Ligi bence yine alacaklar. Çünkü Dortmund izlemesi çok keyifli ama o kırılma anlarının takımı değil. Ben ligi yine alabileceklerini düşünüyorum. Ama yıldızlar döküldü. Yani Kahn döneminden beri Oliver Kahn, Salihamidzic ve Hainer mi? Bir Hainer diye biri ekstra biri var orada. Bunların ipleri ele aldığından beri bu takım iyi yönetilmiyor. Bence biraz da oraya yazar yani. Yoksa oradan birilerini yiyecekler. yani bir de Tuchel hani tamam hep bir taktik dehası olarak anlatılır ama Tuchel 1,5 senedir iyi teknik direktörlük yapmıyor. Yani Chelsea'den kovulması haksız değildi mesela Tuchel'ın. Ama arkasından gelen adam da kötü devam edince, skorlar olmayınca aslında o hata kararlı, o karar hatalıydı. Tuchel çok iyi hocaydı. Ya iyi hoca tamam da abi kötüydü ya ama. Orada kovulurken haksızlık yapılmadan kovulmuştu. Aradan zaman geçince o dönemi unutuyoruz. O Chelsea'yi oynattığı korkunç futbolu unutuyoruz. Bir anda şeye dönüyoruz. Ya bu çok büyük hocaydı, haksızlık edildi. Şimdi gelecek Bayern'i bir anda yani bu kadar kısa süre içinde alıp uçuracak. Olmuyor abi artık. Futbolun gerçekleri öyle gerçekler değil. Net Bir katılıyorum. de çok radikal bir hata yaptı. Mainz gibi çok tehlikeli bir takım abi. Bo Svensson'ın takımı. Cezalandırır yani seni. Abi çok iyi hatırlattın. 2 haftadır biz Bundesliga en uzun konuştuğumuz üst üste dönemdir. Yorumlarda ismini hatırlamıyorum ama 4 harfli olması lazım ismi bir arkadaşımız. Bak Mainz'ımız maçında görün, Mainz'ımız maçında görün. Hem yorumlara yazdı. Arda olabilir mi? Ha? Bora olabilir mi? Ben Emre şimdi de ismi olabilir. düşünüyorum. Emre de, Onur da olabilir. 4 harfli ne kadar isim? Ellerine sağlık. Gerçekten adam 3 haftadır o maçı çağırıyor ve üçlük oldu. Evet. Yani geldiği zaman biz burada Dortmund maçını konuşmuştuk. Bu maçta Thomas Tuchel çıkmasa bile Heinkes ceketini alıp çıksa bile Dortmund'a karşı Bayern Münih'in bir reaksiyonu lazımdı. Zaten kazandılar. Sonra Freiburg maçı Allah korudu yani orada kaleyi. Orada da kazandılar ama burada bence Nagelsmann'ın izlerinden devam edecek bir oyun planıyla çıkması lazımdı. Özellikle City'ye tamam elendin. Hani City'ye elendin diye Thomas Tuchel'a kimse hesap soramaz. Geldi Nagelsmann'dan bayrağı devraldı. Zaten Nagelsmann da olsa belki elinebilirdi ama artık bütün odağını Bundesliga'yı kazanmaya vermesi gerekirken çok büyük bir hata yaptı.
Yani tercih ettiği oyuncu Alphonso Davies oyundan çıkıyor. Mazraoui çok iyi bir maç çıkartıyor. Yani aslında ilk tercihi olmayan oyuncu çok iyi bir maç çıkartıyor. Ve üstüne üstlük Mainz gibi bir takıma çok böyle Nagelsmann'ın da puan kaybettiği dönemde yaptığı taktik formasyonda kurcalamayı çok yaptı. Yani işte 3-4-2-1 oynatmaya çalıştı, bozdu. O zaman kimliğiyle bozdu. Goreska'yı Musiala'nın yanına çekti. Abi Kimlik de etkilendi. Nagelsmann döneminin en kötü maçlarında hep sabit olan şey ne? Musiala ile Müller'in aynı anda sahada olması. Kaç maçtır aynısını Çok yapıyor. güzel getirdin abi. Müller'le mesela Mane ile Müller yan yanayken hani Galatasaray'ın bir 4-4-2 oynadığı dönem vardı ya. Elmander denkleminden çıkınca Necati ile Baroş el ayağına dolanıyordu birbirleriyle oynadığı zaman. Aynı öyle bir noktada Bayern Münih. Yani burada da santraforda zaten Choupo-Moting o zaman olduğu zaman Choupo-Moting'le bir şekilde Müller götürüyordu işi ama Mane Müller hiç iyi bir ikili değil. Yani gelen pozisyonları atamıyorlar. Dönem bütün zaten ataklarda hızlı çıkıyor. Sakatlık öncesi de dahil korkunç bir sezon geçiriyor. Ya- Ajorka ne diyorsun abi, Ludovic Ajorka? Süper Lig santraforu. Bence abi havası bir tık daha iyi de olabilir ha. olabilir. Yani hak ettiği yere bir Leverkusen işte Xabi Alonso'nun Leverkusen'inde falan öyle bir noktaya da gelirse Yaşı kaçmış bir bakayım abi. yani olabilir. 26 diye salladım da FM'de 3. 26 sezondayım diye 3 düştüm. 94'lü diyelim. 29. Ama Birinci Fransa sezonda liginde almışım demek ki. Fransa liginde böyle çoktur Ajork gibi. Yani Fransa'dan bir çıksa aslında iyi liglerin ortalama takımlarında iş yapacak Şimdi santrafor. Dortmund'a geçmeden onu da söyleyeyim Bayern açısından ligle ilgili. Ben yine Fritz'e katılıyorum yani. Kalite farkı ve fikstür farkıyla. Fikstüre de baktım gelirken. Bayern her şeye rağmen işte Schalke ile maçı var, Werder Bremen, Köln'le maçı var. Buralarda kadro kalitesiyle hala şampiyonluk adayı. Dortmund son anda viraja dönerken bir hata yapmazsa tabii. Oyun olarak Dortmund daha önde. Ama böyle radikal bir değişiklik, Mainz maçındaki gibi taktik anlamda, formasyon anlamında radikal bir değişiklik yaptığı müddetçe zor maçlarda sıkıntı yaşayabilir. Yani kolay maçları zorlaştırabilir bu müdahaleler. Aynen. Biraz Hamza Hamzoğlu stili lazımken hoca çok Bielsa stiline gidiyor. Ya şey olabilir mi abi? Ben şunu Bu düşünüyorum. oyun iyi bir kamp dönemi ister bu yapmaya çalıştıkları. PlayStation'da yapar gibi deniyor biraz hocam. Ya şey yaparsın abi hani buradan hani kendi kafamızdaki gördüğümüz üzerine bir yorum yapalım. Thomas Müller mutlaka sahada olması gerekiyorsa o tecrübeyle beraber ona bir yer bulmak istiyorsan en önde santrafor tiplemesi tek başına kalabilir bence. Çünkü en önde o kaldığı zaman sen gelme. Savunmaya destek anlamında Düz destek bir santrafor ama- 4-2-3-1 arkasında Musiala. Yani aynen Mane'ye bir pozisyon bulursun sol kenarda. Musiala arkasına bir pozisyon bulursun. Bu ona bir Gnabry oynayabilir. Aman Belki- oynamasın korkunç abi Gnabry. Koman oynasın. Ha Koman oynayabilir. Böyle bir şey bulabilirsin. Ama şimdi iki tane santraforla oynuyorum diye yani birbiriyle uyumsuz Müller, Mane ile çıkıp da sen Mainz gibi bir takıma böyle bir elindeki maçı kaybedeceğini çok göstere verdiler. Burada tamamen Tuchel'a yazar diye düşünüyorum. Sen Dortmund'a girmeden şunu söyleyeyim. Harbi keşke bizim şu yayınlar, özellikle bu sezonki yayınlar ama Almanca altyazılı çıksa bu kadar düzgün Almanya'da konuşulmuyordu. Vallahi. Hakikaten. Bir de Türkiye'de kesin konuşulmuyor da. Abi ya bence ama haftanın olayı tamam Bayern puan kaybedebilir, yenilebilir de Bayern puan kaybettiği hafta Dortmund kazanamaz normal şartlarda. aynen. Çok etkileyici galibiyet abi, sen onu bir anlatsana. Abi Cefasını Fritz Hoca'ya çektirdik Dortmund'un berbat Allah. oynuyorken cefasını bir sürüyoruz. hakikaten ha. Çok kötü zaman ama izlenmiyordu abi. Orada %100 haklıydı. Abi şunu söyleyebilirim. Şimdi Malen yerini buldu. Sebastian Haller'in gelmesi zaten bambaşka bir noktaya getiriyor. Modest zamanında o pozisyonlarda giremiyordu. Modest de oyun oyuncusu değildi. Edin Terzic tamamen kendi kafasındaki futbol hiyerarşisine göre bir takım kurdu. Ama Jude Bellingham diyorum abi. Yani zaten Jude Bellingham ayrı bir oyuncu. Brandt'la yan yana gelince başka bir şey oldular. Emre de över miyiz? Fiziği yerinde sağlam. O da şimdi ikisi yanındayken onların seviyesine yetişmek Aynen. için bir yukarı çıkarttı kendisini. Aynen. Yani Dortmund o anlamda ki Oliver Glasner burada hep konuştuğumuz yani geçen sene Avrupa Ligi'ni aldığında hep övdüğümüz bir hoca etkisizleştirdiler abi. Önce onları etkisizleştirdiler ve kendi oyunlarını tamamen sahaya yansıttılar. Gol yememek Frankfurt'tan. Çok iyi abi. Yani Hummels şampiyon takım stoperi gibi oynadı. Schlotterbeck çıktı mesela tekrardan orayı iyi hemen müdahale ettiler. Guerrero form tuttu. Ben Terz için gerçekten Bayern'e nazaran zor bir fikstürü var. Bu takım üzerinden hani işte atıyorum Haller'le bir sağlık problemi yeniden olmazsa Bellingham bir sezon daha kalırsa ki bence kalacağını zannetmiyorum veya onun ikamesi bir oyuncu bulabilirlerse gelecek sezon Napoli'nin bu sene Şampiyonlar Ligi'ne yaptığını Dortmund bu oyunun üzerine koyarak yapabilir abi. Net valla. Net Yani ben o yönden çok ümitliyim. Özellikle çok saçma bir Stuttgart maçı oynadılar. Gerçekten hani puan kaybının olmayacağı bir maçtı o. O tam bir Dortmund maçıydı. Ya o tam bir Dortmund. Belki bütün krediyi orada kullanmış olabilirler abi.
kayıp kredisini bilemiyorum. Bochum'a gidecekler şimdi. Bochum biraz can çekişiyor. Evinde de ters bir takım. Bakayım puanlara. Erken gol atması gereken bir Borussia Dortmund görmemiz gerekiyor o maçta şampiyonluk yürüyüşü için. Tam sınırdaymış Bochum. 15. 27 puan. Şeyi görüyorum mesela. Bir tık daha şunu söyleyeyim. Çok sevdiğim oyuncu olmadığı için Niklas Süle abi. Her zaman bir sakarlığı vardır. Dortmund'da da geldiğinde yaptı. Schlotterbeck'in yerine oyuna girer girmez çok sakin. Hiç bozmadan ilk topları direkt uzun sıkarak. Maşallah diyelim. Yani Sen geçen sene de draft yapmıştık ya, bir Şampiyonlar Ligi son 8'e gelen kalan takımların. O üçümüz bir takım kurmuştuk. kaldığı için elde. Süle'yi ben almıştım sanırım, beni onunla çok eleştirmiştin. Abi dedim Süle'den daha iyisi var dedim ama hakikaten bu defa çok iyi oynuyor. Ben Nunez'i eleştirmiştim ve sonuncu oldum zaten. En kötü takım benim de. Nunez de Liverpool'a gitti. Ama şey anlamında abi şimdi yedeklere bakıyorum. Biri sakatlandığı zaman Haller'le Male'nin form tutması çok iyi oldu. Yani bak Salih Özcan sırıtmaz yani. Atınca sırıtmaz sahada. Tabii canım. Yani Emre'nin Royce, Salih'le oynadığı maçlarda da o toparlanma İkili- sürecinde bayağı iş yaptılar. Mukoko zaten her zaman bir etki yapabilecek bir oyuncu ve Reyna. Ya abi. Biz niye bu 15 yaş Mukoko dedim abi dikkatinizi çekelim. Özellikle dikkat 15 edin. yaştan kurtulamıyoruz ya. Erkeklik. Bu koku etki yapar abi. Abi hemen Leverkusen diyeyim. Leverkusen ciddi şu an 4. adayı. Abi Freiburg 53, Leipzig epey bir tepetaklak gittiler, tam toparladılar derken bu hafta hiç top göstermeden, yani topu gösterdiler de pozisyonu vermeden şey yaptılar. Freiburg Alacağız 53, ya. Leipzig 51, Leverkusen 47. Ancelotti'nin kontrat bitince hocayı indirdi. Şu Leverkusen'in çıkışına rağmen hala bence sezonun takımı. Benim kendi adım Urs Fischer, Union Berlin ya. Tabii canım, Union Berlin. Yani ben hani o konuda sen Union Berlincisin, ben Freiburgçuyum, daha çok Streicher hocacıyım. Bu sene net Union Berlin. Ya bazı maçlar Aksiyona bölünüşteki kaliteye bak programda ya. abi çok saçma puanlar verdiler. Hemen Aykutçu Ersuncu falan olun beyler. Abi çok saçma bir türbülansa girdiler orada. Bochum'a, Schalke'ye yedek yani. 2 tane az santroforum var. 2 tane az santrofor oynatmayın. Bir tek santrofor oynatıp Schalke'ye falan puan veriyorsun Schalke dipteyken. Öyle Çok yani. yani şimdi kendileri çok üzülecekler şu puan farkını görünce. 55 puan da Union Berlin. Aynen birden Bayern sonra- 59 puan. Diyelim Premier Ligi çok kısa geçeceğiz. Abi soruyu senin bir tweetinden aldım açıkçası. Buyur abi. Arsenal 3 maç üst üste berabere kaldı. Bu maçlarda benim gördüğüm temel sorun fizik. Arsenal eskisi kadar ikili mücadelelerde sert değil. Eskisi kadar koşamıyor. Daha çok gedik veriyor. Çünkü yoruldu. Olabilir. Bu Euroleague çaylağı derler ya. Bu takımda şampiyonluk yarışı çaylağı şu an. Çok genç bir takım zaten. Ama 1x uzaklıktaydı şampiyonluğa. Bence o x orta saha. Yani Caicedo gelseydi bence yürürdü bu takım. Ama genelde kamuoyunun Saliba yerine Holding'in daha iyisi olsa yine şampiyon olurdu. Sen hangisine daha yakınsın? Ben orta sahaya daha yakın. Ben de orta saha. Yani ben genel olarak zaten bir orta sahaya hep önce orta sahada ararım problemi. Savunmada da problem varsa orta sahada önce arıza orada mı diye bir bakarım. Şimdi abi şöyle bir şey var. Partey evet takımın en iyi olduğu zamanda muhteşem bir performans gösteriyordu. Ama problem sadece Partey'in yedeğin olmaması değildi bana göre. O zaman da değildi. Partey'in iniş çıkışlarında, maç içi iniş çıkışlarında. Yani 55'te Partey bazı maçlarda gösteriyor bunu. Partey bir oyuncu değil. Bu takım mesela 2-1 öne geçti diyelim. Hadi Alver'e döneceğiz. Partey onu çok üst düzey seviyede benim için yapabilen bir oyuncu değil. Takım topu öne yıktığında, oyunu öne yıktığında dönenleri çok iyi toplayacak ve oyun aklının sanılandan daha yüksek olduğunu düşünürüm ben Partey'in. Döneni aldığı an tek pasta o asistin asisti olayı var ya, hep asistin asistine gidecek. Gol olmayabilir ama böylelikle oyun sürekli rakip sahada kalacak, yorulmayacak. Ama böyle bir oyuna döndüğünde, ya maç başlamış, ben yine balkona çıkmıştım. Ben hep maçların ilk 1-2 dakikasını kaçırırım. Tam balkondan döndüm 1-0. Şimdi 1-0 başlıyorsun maça. Hop 2-0 oluyor. Burada başka türlü bir orta saha oyuncusuna bence ihtiyaç var. Odegaard'ın düştüğü anlarda Odegaard'dan o yükü alabilecek tempoyu sadece yani böyle hani kırılganlık diyoruz ya, kırılganlık sadece ay her şey çok kötü, ben buraları oynamadım, elim ayağıma dolanıyor değil bence. O oyuncu tipinin olmamasıyla da alakalı. Partey bence şu an o oyuncu hala değil yani. O 1-0'dan 2-0'dan dönmesi gerektiği anlarda zaten formsuz, üstüne bir de normalde oynadığından da daha zayıf oynuyor.
Holding'e rağmen bence bu takım mesela bu maçı çok daha önce kazanacak noktaya getirebilirdi. 90. dakikada değil de 70'e kadar getirebilirdi öyle bir oyuncusu olsaydı. Yediği 2 tane 3 tane gole rağmen. Ha şeye de karşı değilim. Saliba benim bu sezon en tuttuğum stoper, yani yılın stoper performansıydı. Saliba ve Holding arasındaki fark da yani benim şu an orta saha ile ilgili söylediğim her şeyin üstüne çıkabilecek bir fark. Yani Saliba daha önemli. Yani Saliba'nın daha iyi bir yedeği olsa bunlar olmaz denirse de ona hani katılmıyorum derim ama saçma demem. Katılıyorum ben de dediğine. O çok önemli bir eksik ama bence de sorun merkezde ve düştü abi takım. Yani Saka falan da artık Yani mesela oradaki problemlerden biri Arteta hocanın eski arızaları çıkmaya başladı. Düşen oyuncuyu tespit etmede zorluk yaşıyor hocam. %100 katılıyorum. Ama o da kolay değildir diye düşünüyorum abi. Şimdi seni buraya kadar taşımış bir oyuncu var. Şimdi böyle bir ay öncesine kadar bir 11 yapsak Saka 11'de olur muydu? Sağ açık olarak olurdu herhalde. tabii canım. Buraya kadar taşımış oyuncuyu da ya tamam ben gördüm düştün artık seni bu oradan ben alıyorum demek. Mesela bir maçta dinlendirdiği maç çok oynamadığı pozisyondur. Trossard'ı atıp sağ açığa. Mesela orada gayet verimli olmuştu takım. Onu Evet. tekrar denemedi. Hiç denemedi. Bunları Hatta denemiyor. sen şey övmüştün değil mi? Jesus Trossard ikilisini böyle Tabii. izleyeceğimi. O şekilde izleyeceğimi düşünmüyordum. İzletti ve iyi oynadı takım. Bir daha denemedi mesela onu. Katılıyorum. Şimdi şey de nefesi yapamıyor. yetmedi hakikaten takım. Ben White'ı Holding'in tüm sakallığına rağmen esas mevkisi stopere koyup da sağ tarafa da hamle yapamıyor. Tomiyasu yok. Tomiyasu sakat. Yani Onun olmuş hali de çok kötüydü bu sene. Değil mi olmuş hali? yani olmuş hali daha sakat öyle söyleyeyim. Ama Tomiyasu mesela bekte kullanmazsan milli takımdaki gibi Japon milli takımında stoper de oynuyor. Stoper olarak Tomiyasu Holding'den de önde olabilir yani. Jesus'u kaybettikleri zaman santraforda bu kadar panik yapmadılar ama Saliba çok fark ettirdi ya. Evet. Saliba varken Gabriel de yukarı çıkıyordu hiç. Abi ya işler bu noktaya geldikten sonra bunları söylemek çok kolay tabii de. Caicedo dedin ya. Abi Mudrik'e gömmedim parayı. Bence çok Alacaktım. daha en azından kısa vadede. Şimdi Mudrik 3 sene sonra dünyanın en iyi 5 futbolcusundan biri olabilir mi? Olabilir. Ama onu o zaman ah be keşke alsaydık dersin. Abi o para oraya gitmedi. Çok daha bence maliyetli bir şekilde Trossard çözdün ve onun da verimini de aldın. Abi o parayı kullan işte ya. 80 mi istiyor? Ver 80'i ya Caicedo'ya. Evet katılıyorum. Peki Vieira oynuyor Şaka'nın sakatlığında. Jorginho'yu bir 3 tane 60 dakika oynatıp da hazır hale getirebilir miydi? Valla Koray bir maçta Jorginho'nun varlığının o oyuncu tipi farkı dedim ya, Partey'den farklı bir tip oyuncu olarak, derindeki oyuncu olarak etki ettiğini söylemişti. 4-3-3 değil de 4-2-3-1 Odegaard'ı serbest oynatıp İşte önlerinde. onu o zaman düştü oyuncu. Yani Jorginho'yu savunmanın önüne koyduğun zaman Bir şey biraz çıkıyor. yani oyun biraz daha tutabiliyor. Arsenal gol yani Fenerbahçe'nin İstanbul maçı gibi ya. Yiyecek bunlar diyorsun ya. Bu Fabio Vieira abi bana Ergün Pembe'yi öyle bir hatırlatıyor. Ya sol ayaklı Ergün'ün orta sahada oynadığı zamanlar olurdu ya. Orta sahada eksik olursa Hakan Ergün sol bek çıkardı. Ergün orta sahaya bir gelir Hacı'nın son senesinde de Hacı oynattı en çok, mesela. en çok o zaman biz Ergün izledik Konsaçao. zaten. Abi top sakal, sol ayak. Bir de hafif içe ince- basıyor orada. Aynen. Sürekli Kemik. böyle ekrana geldikçe Ergün Pembe geliyor gözümün önünde. Diyelim Newcastle'a geçelim hocam. Ne yaptın? Abi yani Tottenham açısından Conte gittikten sonra Sen, reaksiyon pardon, ilk 20'yi izledin değil mi sen? izledim abi. Tamam, ben ilk 20'yi izlemedim. Yani o korkunç Uğursuz. bir oyunla Eddie Howe zaten hani belki de bütün zaaflarını bu sezon ilk defa bir Premier Lig maçında bu kadar çok iyi analizle darmadağın ettiler. Ve bunu hep diyoruz ya parayı çok doğru kullandılar. Yani Willock sıkıdır, atlettir. Topu alır, kaptırmaz. Öne direkt oynar. Longstaff ve Bruno Gimares. Yani 3 oyuncuyla beraber aldıklarını yani rebound dediğimiz basketteki aldıklarını öne verdiler. İşte İshak da abi zaten hani form tutunca neler böyle savunmaları yakalayınca neler yapabileceğini Abi gösterdi. çok keyif santrafor ya. Abi başka bir oyuncu. Nazar değmesin şu sakatlıklardan kurtulsun harbi. Bana Thierry Henry'yi hatırlatan Yani stil bu ya. deplese hani Galatasaray maçında da mesela Zaniolo kötü oyun ilk yarı Zaniolo'nun kötü oynadı dersin ama aslında bir deplese olduğu zaman biraz etkili yarattığı alanlar var ya. İshak da öyle mesela. Hiçbir şey oynamasa bile bir deplese olduğu zaman etrafına alan boşaltmaları falan Bir çok iyi stoperi, yapıyor. bir beki Tabii. beni sırtına alıp götürüyor. Eddie Howe da zaten aslında o yüzden tercih etti. Yani geçen sene Burnley'den aldığı santrafor yanılmıyorsam Wilson'dı. Kümede Yok
Wood. Wood, yes. Yeni Zelandalı. Aynen Wood'u almıştı. O kafasındaki oyun materyali o olduğu için tercih etti. Bu sene de Isak'ı kendi oyununa entegre etmek için tercih etti. Ama abi çok doğru adımlarla gidiyorlar. Yani onu belli ettiler. Ve zaten para da harcayacaklar bu sene. Şampiyonlar Ligi ihtimali, üçüncülük. Şu Ronaldo işlerine girmeyin. Aman. Doğru parayı harcadılarsa şöyle yani Stelli'nin şeyi dedi yani. Rakip analizini yaptık. Ama ne yapacağımızı bulamadık. Çok iyi yapmışsınız bu arada. Bu kadar iyi yapmayın. Görevden alınmasına neden oldu o kovulma. Ama bunun tabii ki bütün münesibi Antonio Conte abi. Çok hırpaladı. Oyuncu grubunu çok düşürdü. Başkanla transfer açısından Enkaz bu değil mi? Enkaz bırakmak tabii abi bu. ya. Bu mental enkaz bu. Hani oyuncu değeri açısından belki işte transfer market birkaç yerde o oyuncuların değeri düşmüştür ama esas mental enkaz bu yani. Hani siz bunlardan bir şey olmaz demeye getirdi yani en sonunda işi. Görevine son verdiler ondan Burada sonra. bu arada. Jacob Murphy işini ne düşünüyorsun abi? Abi orada kalite anlamında o da yükselecek diye düşünüyorum ama ben çok siz beğenmeseniz de Gordon'dan da olacak gibi geliyor bana. Geliyor mu? Yani bir Damian Duff zorlaması çıkabilir ama süre lazım bence. Yani belki burada olmaz ama başka bir yerde olabilir diye düşünüyorum. Everton biliyorsun yani çok kalitenin altında gösteren bir takım olduğu için o da orada çok mental anlamda kendini geliştiremedi ama Gordon belki ilerleyen dönemde şans bulabilir. En kötü ihtimalle hani oyuncuyu biliyorsunuz bir yerlere kiralık gönderirler, 2 sene sonra geri alırlar falan o şeyi yaratabilirler. Ama Koray'ın dediği gibi parayı çok doğru harcamaları lazım. Hani Trippier, Isak, işte aldıkları oyuncular Bruno hep bunu gösterdiler yani. Eddie Hall kafasına göre bir takım kurdu kendi anlayışına göre. Seneye merakla bekliyorum. Şampiyonluk için çok erken. Hani Arteta'nın 4 senede inşa ettiğine 1,5 senede Eddie Howe inşa edemez. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bence üst tura çıkacak bu kadro. Vallahi giderlerse bence de herkese çok ters takım ya. Çok atletler abi, herkes dövüyorlar ya. Bir de böyle çok sinir bozucu şekilde 3. torbadan falan girecekler. Evet. 3. torbadan Newcastle çekmek. Tepeleriz deyip de topu göremeyeceğin rakip silüeti. Real Madrid böyle takımlardan bir 4 yiyip öyle alır genelde. Diyelim Lig 1'e geçelim. Bu Lig 1 hocam. Bayram şekeri gibi maçlar. Lens, Monaco, Lyon, Marsilya. Alalım Lig 1 ile bitirelim. Abi Lig 1'de değil sadece bütün şu an liglerde. Benim gerçekten her hafta ne çıkacağını bilemediğim bir takım var, Monaco. Yani hocayı seviyorduk Bruges'dan falan. Sonra oldu olmadı derken anladım ki ben bu takımı çözemeyeceğim, anlayamayacağım. Yani oyuncu performansları da hep çok dalgalı falan. Lens da bu sene savunmasıyla ön plana çıkan bir yani tamamen değişti bir takımın oyun planı. Özellikle Fofana'nın sakatlığında zorunda da kaldılar. Yani savunmayı sağlama almadan bu takımın üst sıralarda kalması Fofana yokken yani yediğinden fazlasını atarak kazanamayacağı Lens'ın belliydi. Abi beklentim bir tık düşüktü o yüzden. Hatta Monaco ilk yarıları iyi oynar. Kıyıcı özellikle bahis tarafında bilir. İlk yarıları iyi oynar yani. Bir anda bir bakmışsın 2-0 girmişler içeriye. Ben Monaco'nun bir tık şanslı olduğunu ve Monaco kazanırsa da o üçlünün tamamen karışacağını. Şimdi Lig 1'de ikinci direkt gidiyor. Üçüncü playoff oynayarak gidiyor Şampiyonlar Ligi'ne. O yüzden ikincilik üçüncülükten çok çok önemli. Çok daha önemli. Yani diğer liglerde olduğundan daha çok Bizim önemli. ligde değilmiş mesela. Yani çok daha önemli. Ama öyle olmadı abi. Bilans izledim. Geçen sene, şimdi hem bu seneki o iyi savunma kurgusu devam etti. Hem de geçen sene burada ayıla bayıla anlattığımız Lens futbolu vardı ya. Onun bile üzerine çıktılar. Böyle bir dominasyon görmedim ben yani. Topa dokundurmadılar Monakolulara. Çok çok rahat kazandılar. Bence çok rahat kazandılar. Ben cidden böyle bir meme vardır ya, ikisini birden seviyorum diye. Şu an Marsilya mı gitsin, Marsilya mı ikinci olsun, Lens mi ikinci olsun çok aradayım. Ama sanırım Lens'i seçeceğim. Marsilya'da Lyon'la derbiyi rahat kazandı. Rahat kazandı diyorum, pardon. Çok kötü benim kıyıcı toparlanma emareleri var demişti. Acaba dedim bir sakatlık çıkarır mı Lyon? Bir 10-15 dakika iyilerdi. Sonra 50 dakika hiç ortada yoktu. Bayağı kötü bir Lyon vardı. Ama sonra Lyon toparlandı bu sefer. Değişiklikler, Tudor'un felaket kötüydü. Yani olmadık işler yaptı falan. Bir son saniye. Malagusto abi, şimdi Chelsea'nin aldığı sağ bek. Bomboş kaçırdı. Bire döndü pozisyon. Kendi kalesine gol attı. Öyle çok bir oyuncu için olabilecek en kötü şekilde finallendi. Ben beklemiyordum Marsilya'dan burayı ikinci geçmek, bu haftayı ikinci geçmelerini. Yani şu an çok rahat geçti ama yani Tudor olayı sezon başına dönmüş Marsilya taraftarı arasında. Hem oyuncu tercihleri mesela Balerdi'yi oynatmasına deliriyorlar.
Balerdi en sevilmeyen oyunculardan biri. İşte yaptığı değişikliklere deliriyorlar. Böyle Marsilya enteresan bir yer yani. Peki şunu sorayım. sana. Acayip iyi puan bu arada. Puan ortalaması Marsilya'nın yıllardır görmediği bir puan ortalaması ama Paris Saint-Germain muhtemelen Galtier ile yollara ayıracak. Bu son hadiseler yüzünden işte. O da etken olacak. bence. Osimhen'i ikna etmeye çalışıyorlarmış. Tudor'dan çıkarsa ister misin Marsilya'ya Galtier'i? Galtier'i mi? Net isterim. Bence de. Net. Şampiyon yapabilir biliyor musun Marsilya'yı? Vallahi Lille olabilir. yaptığı gibi yapabilir. Olabilir zaten mesela Marsilyalıların Tudor'a şu anki takıklıklarının sebebi Galtier'in Lille'i şampiyon yapmış olması. Yani kafada hep şey var adamların. Ya kardeşim Paris Saint-Germain çok güçlü ne yapalım İkincilik bizim için Evet. esas başarıdır. Havasına girmiyorlar. Adam Lille oldu ben niye Marsilya'yla Aynen. olamıyorum diyor. Ki- Ben Galtier isterim. ya. Kafasındaki 4-4-2 de iyi uygulayabileceği bir yapı Marsilya'nın kadrosu. Ve Cengiz'i indiririz oradan. Cengiz'e pek tahammül eder mi emin değilim. mesela şey olmaz bence mesela. Frank Hayes Hoca gidecek yani. Belki seneye kalır. Sonra ama elbet gidecek. Frank Hayes'in yerine Lance'a Galtier olmaz. Bence tutmaz o şey. Lance'la. Şu an Lens evinde dünyada yenemeyeceği takım yok bence. Abi inanılmaz ya. Yani Vallahi. City gelsin oynamak istemez yani Guardiola. Abi bazı şeylerin Deplasmanda Lens'a bu karşı. takımlar, Lance gibi takımlar bazı şeylerin gerçekten atla deve olmadığını gösteriyor. Bu takım en iyi orta saha oyuncusunu kaybetti ya bu sene. En Bir iyi de izlerken yani şey veriyor abi. Fofana'ya haksızlık oldu da Fofana'dan sonra en iyi orta saha oyuncusu. Ya şey veriyor abi bir de hani 90'lar tadını çok iyi veriyor ya. Türbünün etkisi Biz onların formasına falan da hastayız ekstra. acayip abi yani. Oradaki o atmosfer falan ki 5 büyüklükte en iyi puan ortalamasına sahip Son takım. Bir kere Şampiyonlar bunlar. Ligi 2003. Hemen geçen girdim Lens 2003 Champions League yazdım. İnternet harbi çok seviyorum interneti ya. Milan maçı full. 2003 Lens Oy. Milan maçı. Evde YouTube'da. açarız. Hatta ben Arsenal maçından sonra açayım da kafam dağılsın. Arsenal maçından. Futbol Yer diye bir site var. Orada zaten tüm maçlar full. Tavsiye Yine ederim. Serie A'sız geçiyoruz da Juventus olayı bence müthiş oldu. Juventus döndü. Yani Mourinho'nun açıklama çok iyi değil mi? puan, ne diyor abi? Beyler 3 ay önce döndüler zaten. Siz yeni mi taşındınız İtalya'ya dedi. Ama yani Juventus döndüğü gibi Lazio'nun puan kaybetmesi gerçi Juventus kendisi de yenildi de Mourinho'nun puan kaybetmesi Mourinho'ya ciddi üzüldüm. Çünkü dönmese yani puanlar eklenmese ve geri verilmese Roma garantilemek üzereydi yani ilk dördü. Şimdi bir anda beşinciliğe düştüler Atalanta. Bu arada Gasperini Højlund için büyük takımlar istiyor. Onun gibi oyuncu görmedim dedi. Çok ilgimi çekti. Gasperini'nin bir oyuncu hakkında bu kadar övgü dolu belirtmesi yani özellikle. Atalanta'nın 2020-2019 takımında dahi böyle bir şey bir oyuncu için söylediğini hatırlamıyorum. Abi, ama haklı bence. Yani oyuncu tipi olarak bir kere kaliteyi bir tarafa bırakıyorum. Hangi takıma onu istersin görsen? Görsem abi. United mı? Yok. Şu an erken bence. Mesela Osimhen gidecek artık belli. Osimhen Bayern'i istiyormuş. Ya Premier Lig ya Bayern diyormuş. Paris Saint-Germain ikna etmeye çalışıyormuş. Osimhen'le Kvara giderse ben oraya ikili buldum. Kerem Aktürkoğlu, Terem Bofi. Sen bizi manyağı yapacaksın seni. Højlund'u Napoli'ye yollayalım. Kerem'i yine yolla şeye. Bu Kerem arada çok abi yakışır be abi. Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinde benim de aklıma şey geldi yani. Napoli'nin kasaya epey para girecek ve Fenerbahçe'yi özellikle Kim Min-jae'ye de bonservis bedeli olarak resmen tokatladılar yani. Orada bir ayıp edildi. Bir soru daha sorayım. Fenerbahçe'mize. Dur şeyi diyeceğim. Arda Güler gidecekse bence bu takımın şimdi kilitlendiği zaman 4-3-3 tamam süper ama bir 4-2-3-1'e dönüp yaratıcı bir oyuncu istiyor bu takım. Arda Güler Napoli ile bir yere gideceksen Alırız hocam. Kolibali Chelsea'de mutsuzum demiş. Kim Min-jae'yi satarlarsa alır mısın? Ben bir daha almam diye düşünüyorum. Napoli'ye mi? Napoli'ye. Ama alırım sanki ya. Ben çünkü kafaya hep şeydi benim 2014-2017 arası Napoli Kolibali performansının. Ben duygusal davranır alırım. Diyelim bir saate yakınız Evet. hatta geçmiş bile Evet. olabiliriz. Özlemişiz birbirimizi de futbol konuşmayı da diyelim. Keşke saçı da tarasaymışım ama Yo, çıkmadı. hırpani bir yakışıklılığım var hiç Evet bozma. hırpani kısmı. Hırpani çok iyi kelimedir bu arada. İlk 3 siparişte 90 lira kazanma fırsatı ile indirime doyuran Yemek Sepeti Club başladı. Yemek Sepeti Club fırsatlarından faydalanmak için hemen Yemek Sepeti'ne giriniz. Görevlerdeki siparişleri tamamlayınız ve yemek puanlarınızı kupona dönüştürüp harcayınız diyelim. Sizlere afiyet olsun. Biz yine bir araba güzel maç izleyip haftaya buradayız. Abiler ağzınıza sağlık. Eyvallah, Görüşmek görüşürüz. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.